Dördüncü nükte-i belagat. Kur'an, kah olur mahlukat-ı ilahiyeyi bir tertiple zikreder, sonra o mahlukat içinde bir nizam, bir mizan olduğunu ve onun semereleri olduğunu göstermekle, güya bir şeffafiyet, bir parlaklık veriyor ki, sonra o ayne misal tertibinden cilvesi bulunan esma-i ilahiyeyi gösteriyor. Güya o mahlukat-ı mezkûre elfazdır. Şu esma, onun manaları yahut o meyvelerin çekirdekleri yahut hülasalarıdırlar. Mesela وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. İşte Kur'an, hilkat-ı insanın o acip, garip, bedi, muntazam, mevzun etvarını öyle ayne misal bir tarzda zikredip tertip ediyor ki, فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ içinde kendi kendine görünüyor ve kendini dedirttiriyor. Hatta vahyin bir katibi şu ayeti yazarken, daha şu kelime gelmezden evvel şu kelimeyi söylemiştir. Acaba bana da mı vahiy gelmiş zannında bulunmuş? Halbuki evvelki kelamın kemali nizam ve şeffafiyetidir ve insicamıdır ki o kelam gelmeden kendini göstermiştir. Hem mesela İnne rabbekumullahu halaqas semavati vel arda fi sitteti eyyamin thumma isteva alel arş yughşil leylen nehara yatlubuhu hasîfâ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. İşte Kur'an şu ayette azamet-i kudret-i ilahiye ve saltanat-ı rububiyeti öyle bir tarzda gösteriyor ki, güneş, ay, yıldızlar, emirber neferleri gibi emrine müheyya, gece ve gündüzü beyaz ve siyah iki hat gibi veya iki şerit gibi birbiri arkasında döndürüp, ayat-ı rububiyetini kainat sayfelerinde yazan ve arş-ı rububiyetinde duran bir Kadir-i Zülcelal'i gösterdiğinden, her ruh işitse, Bârekallah, Maşaallah, Fetebârekallahu Rabbul Âlemîn demeye hahişger olur. Demek, Tebârekallahu Rabbul Âlemîn, sabıkın hülasası, çekirdeği, meyvesi ve âb-ı hayatı hükmüne geçer. 5. Meziyet-i cezalet. Kur'an, bazen tegayyüre maruz ve muhtelif keyfiyata medar maddi cüz'iyatı zikreder. Onları hakaik-i sabite suretine çevirmek için sabit, nurani, külli esma ile icmal eder, bağlar. Veyahut tefekküre ve ibrete teşvik eder bir fezleke ile hatime verir. Birinci mananın misallerinden mesela وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. İşte şu ayet evvela Hazreti Adem'in hilafet meselesinde melaikelere rüçhaniyetine medar onun ilmi olduğu olan bir hadise-i cüz'iyeyi zikreder. Sonra o hadisede melaikelerin Hazreti Adem'e karşı ilim noktasında hadise-i mağlubiyetlerini zikreder. Sonra bu iki hadiseyi iki ismi külli ile icmal ediyor. Yani entel alimul hakim, yani alim ve hakim, sen olduğun için Adem'i talim ettin, bize galip oldu. Hakim olduğun için bize istidadımıza göre veriyorsun. Onun istidadına göre rüçhaniyet veriyorsun. İkinci mananın misallerinden mesela
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ İlâ ahir. فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. İşte şu ayetler, Cenab-ı Hakk'ın koyun, keçi, inek, deve gibi mahluklarını insanlara halis, safi, leziz bir süt çeşmesi, üzüm ve hurma gibi masnuları da insanlara latif, leziz, tatlı birer nimet taplaları ve kazanları ve arı gibi küçük mucizat-ı kudretini şifalı ve tatlı güzel bir şerbetçi yaptığını ayet şöylece gösterdikten sonra tefekküre, ibrete, başka şeyleri de kıyas etmeye teşvik için İnne fî zâlike leâyeten liqavmin yetefekkerûn der, hatime verir. 6. nükte-i belagat. Kah oluyor ki ayet, geniş bir kesrete ahkâm-ı rububiyeti serer, sonra birlik ciheti hükmünde bir rabıtayı vahdet ile birleştirir. Veyahut bir kaide-i külliye içinde yerleştirir. Mesela, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. İşte Ayetül Kürsi'de 10 cümleyle 10 tabakayı tevhidi ayrı ayrı renklerde ispat etmekle beraber مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِإِذْنِهِ cümlesiyle gayet keskin bir şiddetle şirki ve gayrın müdahalesini keser atar. Hem şu ayet ismi azamın mazharı olduğundan hakaik-i ilahiyeye ait manaları azami derecededir ki azamiyet derecesinde bir tasarruf-u rububiyeti gösteriyor. Hem umum semavat ve arza birden müteveccih tedbir-i uluhiyeti en azami bir derecede umuma şamil bir hafiziyeti zikrettikten sonra bir rabıta-i vahdet ve birlik ciheti o azami tecelliyatlarının menbalarını وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ile hülasa eder. Hem mesela Allahu الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. İşte şu ayetler, evvela Cenab-ı Hakk'ın insana karşı şu koca kainatı nasıl bir saray hükmünde halk edip, semadan zemine ab-ı hayatı gönderip, insanlara rızkı yetiştirmek için zemini ve semayı iki hizmetkar ettiği gibi, zeminin sair aktarında bulunan her bir nevi meyvelerinden, her bir adama istifade imkanı vermek, hem insanlara semere-i sahilerini mübadele edip, her nevi medar-ı maişetini temin etmek için, gemiyi insana musahhar etmiştir. Yani, denize, rüzgara, ağaca öyle bir vaziyet vermiş ki, rüzgar bir kamçı, gemi bir at, deniz onun ayağı altında bir çöl gibi durur. İnsanları gemi vasıtasıyla bütün zemine münasebetdar etmekle beraber, ırmakları, büyük nehirleri, insanın fıtri birer vesait-i nakliyesi hükmünde teshir, hem güneş ile ayı seyrettirip, mevsimleri ve mevsimlerde değişen mün'im-i hakikinin renk renk nimetlerini insanlara takdim etmek için, iki musahhar hizmetkar ve o büyük dolabı çevirmek için, iki dümenci hükmünde halk etmiş. Hem gece ve gündüzü insana musahhar, yani hab-ı rahatına geceyi örtü, gündüzü maişetlerine ticaretgah hükmünde tesir etmiştir. İşte bu niam-ı ilahiyeyi tadat ettikten sonra, insana verilen nimetlerin ne kadar geniş bir dairesi olduğunu gösterip, o dairede ne derece hadsiz nimetler dolu olduğunu şu: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ
وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا fezleke ile gösterir. Yani istidat ve ihtiyacı fıtri lisanı ile insan ne istemişse bütün verilmiş. İnsana olan nimet-i ilahiye tadat ile bitmez, tükenmez. Evet, insanın madem bir sofrayı nimeti semavat ve arz ise ve o sofradaki nimetlerden bir kısmı şems, kamer, gece, gündüz gibi şeyler ise elbette insana müteveccih olan nimetler haddü hesaba gelmez. 7. Sırrı belagat. Kah oluyor ki ayet, zahiri sebebi icadın kabiliyetinden azletmek ve uzak göstermek için müsebbebin gayelerini, semerelerini gösteriyor. Ta anlaşılsın ki sebep yalnız zahiri bir perdedir. Çünkü gayet hakimane gayeleri ve mühim semereleri irade etmek, gayet alim, hakim birinin işi olmak lazımdır. Sebebi ise şuursuz, camittir. Hem semere ve gayetini zikretmekle ayet gösteriyor ki, sebepler çendan nazar-ı zahiride ve vücutta müsebbebat ile muttasıl ve bitişik görünür. Fakat hakikatta mabeyinlerinde uzak bir mesafe var. Sebepten müsebbebin icadına kadar o derece uzaklık var ki, en büyük bir sebebin eli, en edna bir müsebbebin icadına yetişemez. İşte sebep ve müsebbep ortasındaki uzun mesafede esma-i ilahiye birer yıldız gibi tulu eder. Matlaları o mesafe-i maneviyedir. Nasıl ki zahir nazarda dağların daire-i ufkunda semanın etekleri muttasıl ve mukarin görünür. Halbuki daire-i ufku cibaliden semanın eteğine kadar umum yıldızların matlaları ve başka şeylerin meskenleri olan bir mesafe-i azime bulunduğu gibi, esbab ile müsebbebat mabeyninde öyle bir mesafe-i maneviye var ki, imanın dürbünüyle, Kur'an'ın nuruyla görünür. Mesela, فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. İşte şu ayeti kerime, mucizat-ı kudret-i ilahiyeyi bir tertib-i hikmetle zikrederek, esbabı müsebbebata rapt edip, en ahirde مَتَاعًا لَكُمْ lafzıyla bir gayeyi gösterir ki, o gaye, bütün o müteselsil esbab ve müsebbebat içinde o gayeyi gören ve takip eden gizli bir mutasarrıf bulunduğunu ve o esbab onun perdesi olduğunu ispat eder. Evet, meta'an lekum ve li'en'amikum tabiriyle bütün esbabı icat kabiliyetinden azleder, manen der. Size ve hayvanatınıza rızkı yetiştirmek için su semadan geliyor. O suda size ve hayvanatınıza acıyıp şefkat edip rızık yetiştirme kabiliyeti olmadığından su gelmiyor, gönderiliyor demektir. Hem toprak nebatatıyla açılıp rızkınız oradan geliyor. Hissiz, şuursuz toprak sizin rızkınızı düşünüp şefkat etmek kabiliyetinden pek uzak olduğundan toprak kendi kendine açılmıyor. Birisi o kapıyı açıyor, nimetleri ellerinize veriyor. Hem otlar, ağaçlar sizin rızkınızı düşünüp merhameten size meyveleri, hububatı yetiştirmekten pek çok uzak olduğundan ayet gösteriyor ki onlar bir Hakim-i Rahim'in perde arkasından uzattığı ipler ve şeritlerdir ki nimetlerini onlara takmış, zihayatlara uzatıyor. İşte şu beyanattan Rahim, Rezzak, Münim, Kerim gibi çok esmanın matlaları görünüyor. Hem mesela أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا
فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. İşte şu ayet, mucizat-ı rububiyetin en mühimlerinden ve hazine-i rahmetin en acip perdesi olan bulutların teşkilatında yağmur yağdırmaktaki tasarrufat-ı acibeyi beyan ederken, güya bulutun eczaları cevvi havada dağılıp saklandığı vakit, istirahata giden neferat misüllü bir boru sesiyle toplandığı gibi, emri ilahi ile toplanır, bulut teşkil eder. Sonra küçük küçük taifeler bir ordu teşkil eder gibi, o parça parça bulutları telif edip, kıyamette seyyar dağlar, cesamet ve şeklinde ve rutubet ve beyazlık cihetinde, kar ve dolu keyfiyetinde olan o sehap parçalarından ab-ı hayatı bütün zihayata gönderiyor. Fakat o göndermekte bir irade, bir kast görünüyor. Hacata göre geliyor, demek gönderiliyor. Cev berrak, safi, hiçbir şey yokken bir mahşeri acayip gibi dağvari parçalar kendi kendine toplanmıyor. Belki zihayatı tanıyan birisidir ki gönderiyor. İşte şu mesafe-i maneviyede Kadir, Alim, Mutasarrıf, Müdebbir, Mürebbi, Muis, Muhyi gibi esmaların matlaları görünüyor. 8. Meziyet-i Cezalet. Kur'an kah oluyor ki, Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder veyahut istikbali ve uhrevi olan ef'al-i acibe-i ilahiyeyi öyle bir surette zikreder ki, meşhudumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatımız gelir. Mesela, اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪ينٌ. Ta surenin ahirine kadar. İşte şu bahiste, haşir meselesinde Kur'an-ı Hakim, haşri ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Evvela neş'e-i ulayı nazara verir, der ki, nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan ta hilkat-ı insaniyeye kadar olan neş'etinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neş'e-i uhrayı inkar ediyorsunuz? O, onun misli, belki daha ehvenidir. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat-ı azimeyi, اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا kelimesiyle işaret edip der, size böyle nimet eden zat, sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Hem remzen der, ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibad ediyorsunuz. Hem semavat ve arzı halk eden, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla hikmetle yoğrulmuş hilkat şeceresini abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Der, haşirde sizi ihya edecek zat, öyle bir zattır ki, bütün kainat ona emirber nefer hükmündedir. Emri kün feyekûne karşı kemali inkiyat ile serfuru eder. Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar ona ehven gelir. Bütün hayvanatı icat etmek,
bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. Öyle bir zata karşı men yuhyil izame deyip kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. Sonra fesubhanellezî biyedihi melekûtu kulli şey tabiriyle her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitap sayfeleri gibi kolayca çevirir, dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar, onu açar bir Kadir-i Zülcelal'dir. Madem böyledir, bütün delailin neticesi olarak ve ileyhi turcaun, yani kabirden sizi ihya edip, haşre getirip, huzuru kibriyasında hesabınızı görecektir. İşte şu ayetler haşrin kabulüne zihni müheyya etti, kalbi de hazır etti. Çünkü nazairini dünyevi ef'al ile de gösterdi. Hem kah oluyor ki ef'al-i uhreviyesini öyle bir tarzda zikreder ki dünyevi nazairlerini ihsas etsin, ta istib'at ve inkara meydan kalmasın. Mesela İza şemsu kuvvirat ila ahir ve iza semâ'un fatarat ila ahir ve iza semâ'un şakkat. İşte şu surelerde kıyamet ve haşirdeki inkılabat-ı azimeyi ve tasarrufat-ı rububiyeti öyle bir tarzda zikreder ki insan onların nazirelerini dünyada, mesela güzde, baharda gördüğü için kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılabatı kolayca kabul eder. Şu 3 surenin meali icmalisine işaret dahi pek uzun olur. Onun için bir tek kelimeyi numune olarak göstereceğiz. Mesela İdes suhufu nüşirat kelimesi ifade eder ki haşirde herkesin bütün amali bir sayfa içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mesele kendi kendine çok acayip olduğundan akıl ona yol bulamaz. Fakat surenin işaret ettiği gibi Haşr-ı Bahari'de başka noktaların naziresi olduğu gibi şu neşr-i suhuf naziresi pek zahirdir. Çünkü her meyvedar ağacın ya çiçekli bir otun da amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i ilahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarihi hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla gayet fasih bir surette analarının ve asıllarının amalini zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sayfe-i amalini neşreder. İşte gözümüzün önünde bu hakimane, hafizane, müdebbirane, mürebbiyane, latifane şu işi yapan odur ki der. İza suhufu nüşirat. Başka noktaları buna kıyas eyle. Kuvvetin varsa istinbat et. Sana yardım için bunu da söyleyeceğiz. İşte İza şemsu kuvvirat. Şu kelam tekvir lafzıyla, yani sarmak ve toplamak manasıyla parlak bir temsile işaret ettiği gibi nazirini dahi ima eder. 1. Evet, Cenab-ı Hak tarafından adem ve esir ve sema perdelerini açıp güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta misal bir lambayı hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Dünya kapandıktan sonra o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak. 2. Veya ziya metaını neşretmek ve zeminin kafasına ziyayı zulmetle münabebeten sarmakla muvazzaf bir memur olduğunu ve her akşam o memura metaını toplattırıp gizlettiği gibi kah olur bir bulut perdesiyle alışverişini az yapar, kah olur ay onun yüzüne karşı perde olur, muamelesini bir derece çeker, metaını ve muamelat defterlerini topladığı gibi elbette o memur bir vakit o memuriyetten infisal edecektir. Hatta hiçbir sebebi azl bulunmazsa şimdilik küçük fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki 2 leke büyümekle güneş
yerin başına izni ilahiyle sardığı ziyayı, emri Rabbani ile geriye alıp, güneşin başına sarıp, haydi yerde işin kalmadı der, cehenneme git, sana ibadet edip, senin gibi bir memur-u musahharı sadakatsizlikle tahkir edenleri yak der. İde şemsü küvvirat fermanını lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur.